Tekno Özel'den herkese merhaba. Bugün sizlere çok işinize yarayacak bir cihazın tanıtımını yapacağız. Ee, Biz bunu Chromecast cihazda kullanmak için aldık. Daha önce bir tane aldım ancak o çalışmadı. Arızalı çıktı. Sonra farklı bir satıcıdan farklı bir cihaz aldık. Kutuya şöyle bir göz atacak olursak 4K destekli Type-C portu, HDMI çıkışı eğer cihazınız destekliyorsa tabii ki, USB çıkışı, kart okuyucu ve RJ45 Ethernet bağlantısı sağlayabiliyorsunuz bununla. Cihazınızda eğer internet yoksa buradan internet bağlamanız mümkün oluyor. Cihazınız destekliyorsa buradan HDMI bağlantısı yapabiliyorsunuz. İki tane USB portu var. Yüksek hızlı USB 3.0'ı destekliyor. 4.5 wattlık maksimum şarj kapasitesine sahip bu da. Type-C portu 2 adet. Tabii o portun bir tanesinden power girişi yapıyorsunuz. 100 watt'a kadar girişi destekliyor. Type-C diğer porttan da 4.5 watt maksimum oranda şarj alabiliyorsunuz. USB portlarının biri 3.0'ı destekliyor. RJ45 ile 1000 megabit saniyeye kadar Ethernet bağlantısı yapmanız mümkün olduğu yazıyor burada. STTF kart okuyucu var. Onu da destekliyor. Burada desteklediği cihazlar yazıyor. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi açalım cihazımızı. Bu arada biz bunu denedik. Chromecast cihazda kullandık. Hiçbir sorun çıkartmadan çalıştı. Ürünün dış kısmı metal. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü metal olması aşırı ısınmaya karşı soğutmayı daha stabil yapmasını sağlıyor. İki tane Type-C portu, HDMI, iki tane USB, kart okuyucu ve Ethernet çıkışı mevcut. Şimdi buradan bilgisayarımıza bağlantıyı yapalım. Bilgisayara bağlantı yaptığımızda direkt mouse'u görecek mi herhangi bir power girişi yapmadan onu görelim. Evet, şu anda çalışıyor. Power girişi yapmadan da çalıştı. Şimdi Samsung telefon şarj cihazını buradan girişe bağladık. Diğer taraftan şarjı deneyeceğiz. Cep telefonunda şarj yapacak mı? Tabii Type-C'den almadığımız için düşük şarj edebilir. Onu deneyelim. Şu an normal şarj yapıyor. USB soketinin yerini değiştirelim. Daha yüksek hızlı olan varsa eğer. Evet, bu biraz daha hızlı şarj ediyor gördüğünüz gibi. Buradan ayrıca eğer dizüstü bilgisayarınız destekliyorsa aynı zamanda şarj edebilirsiniz. Cep telefonuna direkt bağladığınız zaman hızlı şarjı destekliyor görüyorsunuz. 53 dakikada şarj edecek. Diğerinde 1 saat 45 dakika falan yazıyordu. Şimdi mouse bağlı buna. Mouse'u da bir deneyelim isterseniz. Bakın. Cep telefonunda mouse'u kullanabiliyorsunuz bu cihazla beraber. Cihaz dediğim gibi herhangi bir sorun çıkartmadan çalıştı ve fiyatı da oldukça uygun. Piyasada en uygun fiyatlı Type-C çoklayıcıydı bu. Şimdi tekrar bilgisayara geçelim. Bununla eğer cep telefonunuz destekliyorsa televizyona HDMI'den telefonun ekranını aktarabilmeniz mümkün olur. Aynı zamanda kart okuyucu özelliği var. Tabii kart okuyucudan çok fazla yüksek bir hız beklemeyin. Normal ihtiyaçlarınızı karşılar. Ama Ethernet, kablolu Ethernet olması da oldukça faydalı. Onu da bir deneyelim. Şimdi Ethernet bağlantısını yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an kablolu internet çalışıyor. Hız testi yapalım. Hız testi, gerçi bizim internet hızımız çok yüksek değil. 35 megabitti. Şimdi göreceğiz onu. Onu verir sanırım. Evet, 33-35 megabiti gösteriyor. Gayet iyi. Yani kablosuz internetin yeterli olmayacağı, kablolu internete ihtiyaç duyduğunuzda Type-C portu üzerinden internete aktarabilirsiniz. Uygun fiyatlı güzel bir cihaz. İşinize yarayabilir yani.
Söylemiş olduğum gibi dış yüzeyinin de metal olması soğutma açısından avantajlı. Bugünkü incelememiz bu kadar. Sonraki incelemelerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.